Kufe Mescidi'nin mihrabında dökülen kan, sadece bir liderin değil, bir devrin de sonunu ilan etmişti. Hazreti Ali'nin şehadetiyle birlikte, İslam tarihinin o ilk istişare ve liyakat temeline dayanan Hulefai Raşidin, yani 4 halife dönemi kapanıyordu. Artık Medine'nin o mütevazı sokaklarında, kanaat önderlerinin ve sahabelerin ortak kararlarıyla yönetilen devletin devri bitmişti. İslam devleti, çeyrek asır gibi kısa bir sürede sınırlarını Kuzey Afrika'dan İran içlerine kadar genişletmiş, devasa bir coğrafyaya ve birbirinden çok farklı kültürlere hükmeder hale gelmişti. Bu büyük coğrafi genişleme ve hemen ardından yaşanan ağır iç savaşlar, devletin idare yapısında da kaçınılmaz bir değişimi dayatıyordu. Siyasi merkez, Hicaz'ın manevi ikliminden koparak asırlarca Roma imparatorluklarına ev sahipliği yapmış olan Şam'a doğru kayıyordu. Siyasi krizler ve ardı arkası kesilmeyen ihtilaflar toplumu yormuş, merkezin otoritesini derinden sarsmıştı. Bu otorite boşluğunu dolduracak olan yeni sistem, ilk dönemin idealizminden ziyade pragmatizme, yani siyasi gerçekçiliğe dayanacaktı. Devletin bütünlüğünün sağlanması ve sınırların korunması adına istişare kültürünün yerini yavaş yavaş mutlak bir merkeziyetçilik, daha net bir ifadeyle saltanat almaya başlıyordu. Emevi ailesinin lideri Muaviye bin Ebu Süfyan, sadece siyasi zekasıyla değil, Şam'da kurduğu o düzenli ve disiplinli orduyla da bu yeni çağın mimarı olacaktı. Emeviler dönemiyle birlikte İslamiyet, sadece Arap Yarımadası'na ve Orta Doğu'ya hapsolmuş bir inanç olmaktan çıkıp, okyanuslardan Asya steplerine uzanan cihanşumul bir imparatorluğa dönüşecektir. Ve biz bu yeni belgesel serisinde, sadece Şam'ın saraylarında kurulan bu hanedanlığın siyasi tarihini işlemekle kalmayacağız. Bu genişleme dalgasının sınırları aşıp, Orta Asya'nın derinliklerine, Maveraün Nehir'e ulaşmasıyla birlikte, dünya tarihinin en büyük eksen kaymalarından birine şahitlik edeceğiz. İslam ordularının, Bozkır'ın o köklü savaşçılarıyla, Türk boylarıyla karşılaşmasını, yaşanan ilk sert çarpışmaları, ardından kurulan tarihi ittifakları ve nihayetinde İslam medeniyetinin o büyük askeri ve siyasi liderliğinin adım adım Türklerin eline geçiş serüvenini tarihi bir gerçeklikle ele alacağız. Selçuklulara ve Osmanlılara uzanan o büyük Türk, İslam tarihine giden yolu tam olarak kavrayabilmek için önce Şam'da kurulan bu yeni düzenin temellerine, olayların sıfır noktasına dönmemiz gerekiyor. Hazreti Ali'nin Kufe'de uğradığı suikast sonucu vefat etmesinin ardından İslam devletinin merkezindeki kriz yepyeni bir boyuta taşındı. Kufe, halkı ve ordunun büyük bir bölümü vakit kaybetmeden halifenin büyük oğlu Hazreti Hasan'a biat etti. Beklenti, Şam'a karşı yarım kalan mücadelenin devam etmesi yönündeydi. Hazreti Hasan, hem peygamber soyundan gelmesi hem de toplumdaki saygın konumu nedeniyle hilafet makamı için doğal ve güçlü bir meşruiyete sahipti. Ancak Hazreti Hasan'ın devraldığı miras sadece bir hilafet makamı değil, aynı zamanda yorgun, parçalanmış ve askeri disiplinini büyük ölçüde yitirmiş bir orduydu. Kufe'deki kuvvetlerin içinde Sıffin ve Nehrevan'ın ağır travmalarını atlatamamış gruplar, şahsi menfaat peşinde koşan aşiret liderleri ve her an isyan etmeye hazır radikal unsurlar bir arada bulunuyordu. Buna karşılık Şam'da Muaviye'nin komutası altında yıllardır savaşa hazırlanmış, son derece disiplinli ve tek bir merkeze sadakatle bağlı, teçhizatlı bir Suriye ordusu bekliyordu. Hazreti Hasan, devletin otoritesini sağlamak üzere ordusunu toplayıp Medain bölgesine doğru harekete geçtiğinde, Kufe ordusu içindeki çatlaklar hızla gün yüzüne çıktı. Kendi saflarında yayılan asılsız söylentiler, itaatsizlikler ve hatta ordusunun içindeki harici zihniyetli unsurların bizzat kendisine yönelik düzenlediği suikast girişimi, tablonun ne kadar vahim olduğunu ortaya koyuyordu. Hazreti Hasan, çadırının yağmalandığı ve kendi askerleri tarafından yaralandığı o büyük kriz anında çok net bir tarihi gerçeklikle yüzleşti. Bu sadakati kırılgan ve disiplinsiz orduyla Şam kuvvetlerinin karşısına çıkmak, savaşı kazanmak bir yana, binlerce Müslümanın kesin bir kıyımıyla sonuçlanacaktı. Hazreti Hasan, şahsi ikbali veya iktidar hırsı uğruna ümmetin geriye kalanını yeni bir iç savaşın ateşine atmayı reddetti. Siyasi dehası ve derin ferasetiyle tarihi değiştirecek o zor kararı aldı, kan dökmek yerine barış masasına oturmak. Vakit kaybetmeden Muaviye'ye elçiler göndererek anlaşma şartlarını sundu. Bu şartların temelinde Müslümanların kanının dökülmemesi,
Irak halkına ve babasının destekçilerine yönelik intikam eylemlerine girişilmemesi, genel bir af ilan edilmesi ve hazineden halkın haklarının korunması yatıyordu. Muaviye, İslam coğrafyasının tek ve tartışmasız idarecisi olmak için bu diplomatik adımı hızla değerlendirdi. Hazreti Hasan'ın sunduğu şartları kabul ettiğini, barışın ve güvenliğin sağlanması için her türlü teminatı verdiğini bildirdi. Hicri 41, miladi 661 yılında Kufe yakınlarında iki taraf bir araya geldi. Hazreti Hasan, devleti ve toplumu yıpratan iç savaşlara son vermek, kan dökülmesini engellemek amacıyla hilafet hakkından kendi isteğiyle feragat ettiğini ve Muaviye'ye biat ettiğini resmen ilan etti. Tarihe Amül Cemaat, yani birlik yılı olarak geçen bu hadise, yıllardır süren kardeş kavgalarını ve otorite belirsizliğini sona erdirdi. Siyasi bölünme ortadan kalkmış, devlet yeniden tek bir merkez altında birleşmişti. Bu tarihi feragatin ardından Hazreti Hasan, ailesiyle birlikte siyasetten tamamen çekilerek Medine'ye, sükunetin merkezine döndü. Ancak bu anlaşma sadece bir iktidar devri değildi. Siyasi merkezin Kufe'den ve Hicaz'dan tamamen koparak eski bir Roma eyaleti olan köklü bir bürokratik geleneğe ve devasa saraylara sahip Şam'a kalıcı olarak taşınması demekti. İslam devletinin idari merkezi, Hazreti Hasan'ın feragatiyle birlikte Medine'nin ve Kufe'nin o mütevazı ikliminden tamamen koparak Şam'a, yani Dımaşk'a yerleşti. Bu sıradan bir başkent değişikliği değildi. Şam, asırlar boyunca Roma imparatorluklarının en önemli askeri ve idari merkezlerinden biri olmuş, köklü bir devlet geleneğine ve muazzam bir bürokratik hafızaya ev sahipliği yapmıştı. Medine'de, halifelerin halkın içinde sade bir vatandaş gibi yaşadığı, pazar yerlerinde denetim yaptığı ve herkesin halifeye doğrudan ulaşıp itiraz edebildiği o şeffaf idare tarzı, Şam'ın o ulu taş duvarları arasında yavaş yavaş erimeye başladı. Emevi idaresi, bu devasa imparatorluğu yönetmek için eski Roma kurumlarını kendi bünyesine entegre etmekte tereddüt etmedi. Devlet yapısındaki en büyük ve en sembolik değişim, bizzat halifenin güvenliği ve konumu etrafında şekillendi. Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin arka arkaya suikastlara kurban gitmesi, yeni idarenin güvenlik algısını kökünden değiştirmişti. Muaviye, kendisini korumak için Hares adı verilen özel ve tam donanımlı muhafız birliklerini kurdu. Bu, İslam tarihinde bir halifenin etrafında oluşturulan ilk profesyonel, yakın koruma ordusuydu. Güvenlik önlemleri sadece sokaklarla sınırlı kalmadı, mescidin içine kadar girdi. Muaviye, suikast girişimlerinden korunmak amacıyla cami içinde Maksure adı verilen, etrafı yüksek kafeslerle çevrili, cemaatten tamamen izole edilmiş özel bir loca inşa ettirdi. Halife artık cuma namazlarını halkın arasında, onlarla omuz omuza değil, muhafızların gölgesindeki bu yüksek ve kapalı alanda kılıyordu. Maksure, sadece fiziki bir güvenlik duvarı değil, aynı zamanda idareci ile yönetilenler, yani saray ile halk arasına çekilen aşılmaz bir psikolojik sınırın da en net sembolüydü. Bürokrasi çarkları da Doğu Roma modeli örnek alınarak hızla büyütüldü. Devletin idari mekanizması olan divan teşkilatı genişletildi. Vergi kayıtları, hazine gelirleri ve ordu harcamaları, Şam'daki gayrimüslim memurların da bürokratik tecrübelerinden faydalanılarak çok daha sistemli bir hale getirildi. Devletin gelirleri muazzam bir oranda artarken, idari yapı giderek karmaşıklaştı ve merkezileşti. Merkezi otoriteyi devasa topraklarda anında hissettirebilmek ve eyaletlerdeki valileri sıkı bir denetim altında tutabilmek için Berit, yani resmi posta teşkilatı kuruldu. Berit, sadece mektup taşıyan sıradan bir haberleşme ağı değil, atların sürekli değiştirildiği menziller üzerinden çalışan, halifeye imparatorluğun en ücra köşelerinden dahi hızla istihbarat akışı sağlayan devasa bir haber alma ve kontrol mekanizmasıydı. Şam'da yükselen yeni saraylar, ihtişamlı binalar ve Doğu Roma usulü protokol kuralları, çölün o sert ve eşitlikçi ruhunu tamamen geride bırakmıştı. Devlet, hayatta kalmak ve sınırlarını genişletmek için büyük bir kurumsallaşma adımı atarken, diğer yandan İslam'ın o ilk dönemindeki sadelik ve halkla iç içe olma felsefesini de tarih sayfalarına gömüyordu. İç savaşların ve siyasi belirsizliklerin birlik yılı ile sona ermesi, Şam merkezli yeni devletin devasa askeri potansiyelini yeniden dışarıya, fetihlere yöneltmesini sağladı. Kendi içindeki ihtilaflarla enerjisini tüketen İslam orduları,
Şam'da kurulan merkezi ve disiplinli yapının emriyle duraklayan cihan hakimiyeti mefkûresini yeniden canlandırdı. Hedef artık sadece sınırları korumak değil, İslam'ı bilinen dünyanın en uç noktalarına kadar taşımaktı. Doğuda, Sasani İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra duraklayan ilerleyiş yeniden ivme kazandı. İslam orduları, Horasan bölgesini tamamen kontrol altına alarak daha da derinlere, Ceyhun Nehri'nin ötesine yani Maveraün Nehir'e doğru büyük seferler başlattı. Bu ilerleyiş, İslam tarihinin en önemli jeopolitik kırılmalarından birine zemin hazırlıyordu. Zira Arap orduları, Asya'nın derinliklerinde Orta Asya'nın köklü savaşçılarıyla yani Türk boylarıyla ilk ciddi askeri temaslarını kurmaya başlıyordu. Bu sınır çatışmaları ve temaslar, asırlar sonra İslam'ın askeri ve siyasi sancaktarlığını devralacak olan o büyük Türk, İslam medeniyetinin ilk tarihsel habercisiydi. Batı cephesinde ise hedef, uçsuz bucaksız Kuzey Afrika çölleri ve Akdeniz sahilleriydi. Ukbe bin Nafi komutasındaki ordular, bölgedeki Doğu Roma kalıntılarını ve yerel direnişleri kırarak ilerledi. Sadece askeri zaferlerle yetinilmedi, kazanılan toprakları kalıcı bir İslam yurduna dönüştürmek ve daha batıya yapılacak seferler için güvenli bir askeri üs kurmak amacıyla Kayrevan şehri inşa edildi. Bu şehir, Kuzey Afrika'nın İslamlaşmasında ve ileride Endülüs'e yani Avrupa kıtasına yapılacak tarihi atılımda kilit bir rol oynayacaktı. Ancak Emevi stratejisinin en vizyoner ve en cesur hamlesi karada değil, denizde yaşandı. Şam valiliği döneminden itibaren Doğu Roma'nın deniz gücünün farkında olan yeni idare, İslam tarihinin ilk büyük ve donanımlı savaş filosunu kurmuştu. Bu muazzam donanmanın ve kara ordularının en büyük, en nihai hedefi ise Roma'nın kalbi, Doğu Roma'nın aşılmaz denilen başkenti Konstantiniye yani bugünkü adıyla İstanbul'du. Emevi orduları İstanbul surlarına peş peşe devasa kuşatmalar düzenledi. Aylarca, hatta yıllarca süren bu seferler, Doğu Roma'nın meşhur suda yanan Rum ateşi ve o devasa kara surları karşısında kesin bir askeri zaferle sonuçlanmadı. Fakat bu kuşatmalar, İslam devletinin gücünü Avrupa'nın kalbine kadar dayattığını tüm dünyaya ilan ediyordu. Bu devasa kuşatmaların İslam tarihi açısından en unutulmaz ve en hüzünlü hatırası ise 80'li yaşlarına merdiven dayamış olmasına rağmen ordunun en ön saflarında yer alan o büyük sahabenin Hazreti Peygamberi Medine'ye hicretinde evinde aylarca misafir etmiş olan Ebu Eyyub el-Ensari'nin yani bizim bildiğimiz adıyla Eyüp Sultan'ın şehadetiydi. Vasiyeti üzerine İstanbul surlarının dibine defnedilen bu ulu sahabe, asırlar sonra Fatih Sultan Mehmet'in ordularına manevi bir rehber olacak ve fetih ruhunu o surların dibinde yüzyıllar boyunca diri tutacaktı. İslam devletinin sınırları Kuzey Afrika'dan Doğu Roma'nın surlarına ve Asya'nın içlerine kadar genişlerken Şam sarayında devletin kaderini ebediyen değiştirecek o büyük siyasi kırılma yaşanıyordu. Muaviye bin Ebu Süfyan, kendi vefatından sonra devletin yeniden bir iç savaşa sürüklenmesini engellemek gerekçesiyle İslam tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir adım attı. Kendisinden sonra devletin başına geçecek kişi olarak oğlu Yezid'i veliaht tayin etti. Bu karar sıradan bir atama değil, Hazreti Peygamber'in ve 4 halifenin inşa ettiği o meşveret, yani istişare ve liyakat sisteminin resmen ilga edilmesiydi. Artık halife, toplumun ileri gelenlerinin, ilim sahiplerinin ve halkın ortak rızasıyla seçilmeyecek. İktidar, Doğu Roma veya Sasani geleneklerinde olduğu gibi babadan oğula geçen bir mülke, bir krallığa, yani saltanata dönüşecekti. Şam idaresi, Yezid'in veliahtlığını meşrulaştırmak için bütün eyaletlere elçiler göndererek halktan biat, yani bağlılık yemini istedi. Ancak bu biat, 4 halife dönemindeki gibi hür iradeyle ve gönül rızasıyla değil, devletin gücü, siyasi baskı, maddi vaatler ve kılıç gölgesinde alınıyordu. İtiraz eden sesler, Şam'ın o merkezi ve tavizsiz otoritesi tarafından hızla bastırılıyor veya susturuluyordu. Ancak İslam'ın ilk başkenti, vahyin merkezi Medine, bu oldu bittiye sessiz kalmadı. Başta Hazreti Hüseyin olmak üzere Abdullah bin Zübeyr, Abdullah bin Ömer ve Abdurrahman bin Ebu Bekir gibi Hazreti Peygamber'in ocağında yetişmiş, İslam'ın ilk yıllarına şahitlik etmiş önde gelen sahabeler, bu dayatmaya şiddetle karşı çıktılar. Onların itirazı sadece Yezid'in şahsına veya liyakatsizliğine değildi.
Asıl büyük itiraz, İslam'ın o eşitlikçi ve meşverete dayalı yönetim felsefesinin yıkılıp yerine bir hanedanlığın kurulmasınaydı. Medine'deki bu asil itirazlar, Şam idaresi tarafından şimdilik diplomatik manevralar ve ağır baskılarla dengelenmeye çalışılsa da, kılıç zoruyla alınan biatların toplumun vicdanında hiçbir karşılığı yoktu. İstişare kültürü can vermiş, saltanat resmen ilan edilmişti. Lakin bu zoraki kabulleniş, suların durulduğu anlamına gelmiyordu. Aksine, babadan oğula geçen bu yeni sistem, İslam tarihinin göreceği en büyük ve en trajik meşruiyet krizinin fitilini usulca ateşliyordu. Hicri 60, miladi 680 yılı. Şam Sarayı'nın kurucusu ve Emevi hanedanlığının ilk lideri Muaviye bin Ebu Süfyan vefat ettiğinde geride devasa bir imparatorluk bıraktı. 20 yıllık idaresi boyunca devletin sınırları Kuzey Afrika çöllerinden Asya'nın içlerine kadar daha önce hayal bile edilemeyecek boyutlara ulaşmış, Doğu Roma'nın o aşılamaz denilen surları bile bu yeni gücün donanmalarıyla sarsılmıştı. Şam'daki hazineler dolup taşıyor, bürokrasi tıkır tıkır işliyor, posta teşkilatıyla kıtalar arası haberleşme sağlanıyordu. Fakat bu muazzam coğrafi büyüklük ve askeri güç, içerideki o sessiz ve derin çatlağı örtmeye yetmiyordu. Yezid'in, babasının ölümünün hemen ardından Şam'da tahta çıkmasıyla birlikte, İslam dünyasında o güne kadar kılıç gölgesinde ve siyasi baskıyla bastırılmış olan meşruiyet krizi bir yanardağ gibi patlak verdi. Mesele artık sadece idari bir tercih veya yönetim tarzı değildi. Mesele, zorbalıkla kurulan bu yeni hanedanlığın, İslam'ın ruhuna, istişare kültürüne ve Hazreti Peygamber'in bıraktığı o adil mirasa doğrudan bir tehdit olarak görülmesiydi. Özellikle vahyin merkezi olan Hicaz bölgesi, yani Mekke ve Medine bu duruma sessiz kalmadı. Başta Hazreti Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyr olmak üzere, İslam'ın kalbinde atan o asil direniş, Yezid'in otoritesini ve bu yeni saltanat usulünü kesin bir dille reddetti. Onlar için bu biat, boyun eğmekten öte, zulme ve haksızlığa rıza göstermek demekti. Şam'dan gelen emir ise kesindi. İtaat etmeyenlerin ve biat vermeyenlerin kılıçla yola getirilmesi. Hazreti Hasan'ın o büyük feragatiyle başlayan ve birlik yılı olarak adlandırılan o 20 yıllık görece sükûnet dönemi artık tamamen bitmişti. İslam devletinin sınırları kıtaları aşarken, içerideki o büyük fırtına, İslam tarihinin en karanlık, en acı ve vicdanlarda asırlarca kanamaya devam edecek olan o büyük trajedisi ufukta toplanıyordu. Hazreti Hüseyin'in, dedesinin şehri Medine'den çıkıp, o kaçınılmaz ve mukadder sona, Kerbela'nın o kızgın kumlarına doğru atacağı ilk adımların vakti gelmişti. İslam tarihinin en büyük trajedisi, haksızlığa ve dayatılan saltanata karşı direnişin o en sarsıcı destanı başlamak üzereydi. Şam'ın altın yaldızlı saraylarından çıkıp, Kerbela'nın susuz ve yakıcı çöllerine uzanacak olan bu karanlık yolculuğu, iktidar hırsıyla peygamber torununun kanının birbirine karıştığı o büyük hüznü, serimizin 2. bölümünde tüm tarihi gerçekliğiyle en ince ayrıntısına kadar ele alacağız. Eğer İslam tarihinin bu derinlikli, tarafsız ve tarihi kaynaklara dayanan serüvenini bizimle birlikte adım adım yaşamaya devam etmek istiyorsanız, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği ve abonelikleri bu devasa tarihi mirası çok daha büyük kitlelere, çok daha güçlü ve kaliteli bir şekilde ulaştırabilmemiz için en büyük gücümüz. Bir sonraki bölümde Kerbela'nın o ağır ve hüzünlü kumlarında görüşmek üzere.